Hepsi Buradan'ın sunduğu Ne Yapsak'tan merhabalar. Bu hafta yine dop dolu bir kültür sanat ajandasıyla birlikteyiz. Evet, yaz geldi, konserler, festivaller tüm hızıyla devam ediyor. Ama yaz deyince tabii ki aklımıza önce Harbiye Açık Hava konserleri geliyor. Ama bu sene Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda, Harbiye Açık Hava konserlerinde bir avantajımız var. Eğer Hepsi Burada Premium üyesiyseniz konserlere beklemeden girebiliyorsunuz. Fast Track avantajıyla VIP alandan konserlere sıra beklemeden girip konserin tadına varabiliyorsunuz. Üstelik bunun için çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece üyeliğinizi göstermeniz yeterli. Üstelik bu avantaj sezon boyunca, yaz konserleri boyunca geçerli. Zaten biliyorsunuz Hepsi Burada Premium üyesi olmanın pek çok avantajı var. Hem alışverişlerde %3 para kazanıyorsunuz, hem Premium'a özel kampanyalardan, indirimlerden, taksit olanaklarından faydalanıyorsunuz. Kültür sanata meraklıysanız, dizi seviyorsanız HBO Max üyeliği de hediye. Burada diziler, belgeseller, filmler, geniş bir yelpazede pek çok yapım var HBO Max'te. Bunlardan da faydalanabiliyorsunuz hediye olarak ve ayda sadece 49,90 TL'ye premiumlu olabilirsiniz. Hem açık hava konserlerini Fast Track'ten, premium alandan sıra beklemeden izliyorsunuz. Hem HBO Max'te pek çok diziye ulaşabiliyorsunuz. Hem pek çok avantajdan bahsediyorum burada ve 49,90 TL'ye. Bunun için de Hepsi Burada'yı ziyaret etmeniz yeterli. Evet, hemen ajandamıza geçelim. Tabii Harbiye konserleri deyince ve Hepsi Burada'nın avantajlarını da, Hepsi Burada Premium üyesi olmanın avantajları da söyleyince Temmuz ayında neler var diye merak ediyorsanız hemen ben size sırayla söyleyeyim. 1 Temmuz'da Chico Valdés Royal Quartet, 2 Temmuz'da Hermanas Gutierrez, 3 Temmuz'da Max Richter, 4 Temmuz Selda Bağcan, 5 Temmuz Funda Arar'la Arabesk Geceleri, 6 Temmuz Teoman, 7 Temmuz Derya Bedavacı, 8 Temmuz Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik Konser, 9 Temmuz'da Konstantinos Argyros, 10-11 Temmuz'da Hadise var. Daha liste böyle uzayıp gidiyor. Şimdilik ben 11 Temmuz'a kadar söylemiş olayım Harbiye Açık Hava'daki konserleri. Bu haftanın en önemli kültür sanat olayı nedir derseniz İKSV'nin hazırladığı İstanbul Jazz Festivali. 53. İstanbul Müzik Festivali yeni bitti, taze bitti ve muhteşem bir müzik festivali takip ettik. Muhteşem konserler, muhteşem gösteriler izledik. O yüzden İKSV'ye, festivalin direktörü Efruz Çakırkaya'ya çok teşekkür ediyoruz tüm ekibiyle birlikte ve biz şimdi 32. İstanbul Jazz Festivali'ni bekliyoruz ve Jazz Festivali şehirde caz rüzgarları estirecek. Bununla ilgili ilerleyen dakikalarda İstanbul Jazz Festivali direktörü sevgili Harun İzer'le bir röportajımız var. Onu izleyeceksiniz ama önce konserlerle başlayalım derim ben. Sonra Harun'a ben pası atacağım. Belirttiğim gibi 1 Temmuz'da başlıyor İstanbul Jazz Festivali. 17 Temmuz'a kadar devam edecek ve 17 gün boyunca 40'a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Harun'un röportajına geçmeden önce şunu da Jazz Festivali'ne aktarırken söylemiş olayım. Caz severlerin, klasik caz severlerin, cazı daha çok sevenlerin festivali bu. Diğer festivallere göre, son yıllarda yapılan caz festivallerine göre daha caz içeriğinin yoğun olduğu bir caz festivali olacak. Son birkaç yıldır bazı eleştiriler vardı bu konuda. İstanbul Jazz Festivali onları duymuş olacak ki daha caza odaklanan, klasiklere odaklanan, hatta büyük ustalara odaklanan bir caz festivali izleyeceğiz. Evet, bu hafta İstanbul Jazz Festivali'nin dışında bir de yine İKSV'nin Artı Bir Sunar Gezgin Salon Festivali var. Artı Bir Sunar Gezgin Salon Festivali'nin takipçisi çok. 2 gün boyunca arda arda çok güzel konserler izliyoruz ve Park Orman'ın o güzel atmosferinde tüm gün boyunca arkadaşlarla, dostlarla birlikte olmak, birlikte müzik etrafında buluşmak, aynı duyguda buluşmak gerçekten çok güzel. Dolayısıyla zaten işin arkasında İKSV olunca gönlümüz rahat bir şekilde Park Orman'a gidiyor ve muhteşem konserleri dinliyoruz. Bu hafta sonu olacak Artı Bir Sunar Gezgin Salon Festivali 28 Haziran Cumartesi ve 29 Haziran Pazar günü doğayla iç içe, müzikle, eğlence, her şey bir arada, tüm dostlar, arkadaşlar toplanıyoruz. Ve bu hafta sonu kimler var derseniz Artı Bir Sunar Gezgin Salon Festivali'nde daha önce de anlatmıştık zaten, isimler açıklandıkça burada da söylemiştik.
28 Haziran Cumartesi günü ikonik albümünün ilk çeyreğini Airplay Moon Safari turnesiyle taçlandıran Fransız ikili Air ve French Touch akımına yeni bir ivme kazandıran Marsilyalı prodüktör Simon Henner'in solo projesi French 79, deneysel agresif rock müziğiyle gevende ve William Doray'in tek kişilik müzik evreni retro tınılarının çağdaş temsilcisi Skin Shape, 29 Haziran'da ise dünyadan kaçışlar anlatan Slow Dive, enerjik club, NF ritimleriyle park ormanı dans pistine çevirecek. Neil Francis, indie rock'ın Liverpool çıkışlı ikilisi King Kana ve festival temposunu artıracak Lalalar sahne alacak. Daha ne olsun, gayet eğlenceli de görünüyor. 28 Haziran ve 29 Haziran'da Park Orman'da artı bir sunar Gezgin Salon Festivali bence kaçmaz. Şimdi hemen arkasından 28 Haziran'da geçen haftalarda duyurmuştuk, Mor ve Ötesi bir konser verecek Küçük Çiftlik Park'ta. O konserin biletleri tükenmiş. Buna çok sevindim. Bütün biten konser biletlerine seviniyoruz, sold out olunca çok mutlu oluyoruz. Hem seyirci hem de sanatçılar kazanıyor neticede. Karşılıklı bir alışveriş var burada ki o gönülden de bir taraftan. TV destek olacakları için ayrıca çok kıymetli Mor ve Ötesi'nin bu konseri 28 Haziran'daki Park Orman'daki nice sold out olan konserleri olsun. Konserlerden devam etmek istiyorum ama bu hafta değil, önümüzdeki haftalarda, daha doğrusu yazın Ağustos ayının ortalarına doğru gerçekleşecek İstanbul Festivali'nden bahsetmek istiyorum. Ve İstanbul Festivali'nde Rüya gibi bir gece konseri var. Rüya gibi bir gece konseri de Mior 1, yani Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin 25. yıl onuruna gerçekleşecek bu konser ve bu konserde Rüya gibi bir gece konserinde 12 Ağustos Salı akşamı Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso, Nükhet Duru sahne alacak. Tüm bu konserleri, yani 6 konseri tek bir biletle 500 liraya izlemek mümkün olacak ve gün boyu birbirinden farklı etkinlikler de gerçekleşecekmiş. Biletlere de istanbulfestivali.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Pamela sever misiniz? Peki ya Ümit Besen? İkisi birlikte sahneye çıkıyorlar. Nerede? Swiss Otel'de, Sultan Park'ta. Swiss Otel'in Sultan Park'ı benim sevdiğim konser alanlarından bir tanesi. Zira İstanbul Jazz Festivali kapsamında her yıl mutlaka en az bir konser Swiss Otel'de, Sultan Park'ta gerçekleşiyor. Yine vardır muhakkak, Jazz Festivali'nin şeyine bakarsak siz de bulabilirsiniz. Ama ben FIBA Yaz Sahneleri projesi kapsamında 30 Haziran'da Ümit Besen ve Pamela'nın birlikte sahne alacağı konseri söylemek istiyorum. Dediğim gibi 30 Haziran'da Swiss Otel Bosphorus'ta, Sultan Park'ta Ümit Besen ve Pamela sahne alacak. İlginç ikili doğrusu. Biraz farklı bir arabesk dinlemek istiyorsanız bence iyi bir alternatif olabilir. 4 Temmuz'da ise Melike Şahin Maximum Unique açık hava sahnesinde olacak saat 21'de. Konserleri şimdilik burada bitirelim bence bu haftanın. Çünkü daha söylenecek çok etkinlik var. Şimdi konserlerin de sonuna geldiysek başka bir bölüme geçmeden önce Jazz Festivali dedik. Jazz Festivali ile başlamıştık. İstanbul Jazz Festivali, 32. İstanbul Jazz Festivali anlatmak üzere şimdi Harun İzer'in yanına gidiyoruz ve Harun İzer'le gerçekleştirdiğimiz röportajı izleyebilirsiniz. Bakın İstanbul Jazz Festivali'nin detayları neler. Evet Harun, yine 32. kez gerçekleşecek ve 32. kez caz severler İstanbul'da buluşacak ve yine çok eğleneceğimizi, caza da doyacağımızı düşünüyorum. Sen her yıl geniş bir seçki hazırlıyorsun ve aslında müziğin farklı dallarıyla da buluşturuyorsun cazı. O anlamda ben demokratik olduğunu da düşünüyorum. Gençleri de düşünürsek, tabii genç cazı da düşünürsek oldukça geniş bir programla karşımızdasın ama 32. İstanbul Jazz Festivali'nde neler var neler yok? Evet, 1-17 Temmuz arasında dediğin gibi 32. kez gerçekleşecek İstanbul Jazz Festivali. Bir kere uzun yıllardır olduğu gibi Garanti BBVA zaten festival sponsorumuz. Onlar da bizlerle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri çok önemli festival için. Bunu başta belirtmiş ki bu sponsorluklar ve destekler çok gerçekten önemli. Bu işlerin hayatta devam edebilmesi açısından çok değerli ve önemli. Ama tabii esas seyirciler ve müzisyenler, kimlerle buluşacağız dediğin gibi. Bu sene böyle festivalin akışı biraz ilk başında en böyle güçlü büyük konserleriyle başlıyor. Güzel bir tesadüf oldu bence. 1, 2, 3 Temmuz tarihlerinde Harbiye'de Cemil Topuzlu açık hava sahnesindeyiz. Burada 3 güzel ismimiz var sırasıyla. İlk önce 1 Temmuz zaten festivalin de açılış konseri olacak. O şekilde adlandırdık. Chucho Valdez Royal Quartet. Kendisi
yani Chucho Valdés 80 yaşını aşmış, Latin cazın işte çok sayıda Grammy ödülü almış, yani başarısını zaten çoktan ispat etmiş. Ama böyle şu anki yaşlarında adeta böyle bir yıllanmış şarap gibi kaliteli bir müziği olan çok başarılı bir isim. Gerçekten de böyle onun o hem müziğin, Latin cazının heyecanını hem de o yılların birikiminin getirdiği ustalığını bir arada izlemek güzel olacak. 2 Temmuz akşamı ise bu sefer genç, yine biraz böyle Meksika, Orta Amerika'dan gelen genç bir ikili. Hermanos Gutierrez, yine biraz Latin müziği ama bu sefer böyle biraz da o çöllerin, o yaz güneşinin sıcağının tatlı esintilerini hissedeceğimiz bir konser olacak aslında Hermanos Gutierrez, ki genç seyircinin çok iyi bildiği bir ekip, ikili. Uzun yıllardır böyle büyük bir konser için gelmeleri bekleniyordu İstanbul'a. Neredeyse de biletler bitti zaten. 2 Temmuz'da da bu özel festivalin en ilginç konserlerinden bir tanesi olacak Hermanos Gutierrez ikilisi. 3 Temmuz'da da İstanbul'a Türkiye'ye ilk kez gelecek bir isim. Aynı zamanda cazdan elektronik müziğe, yeni klasik müzik, neoclassical denilen tarzı aslında biraz festivalin bu dediğin gibi farklı tarzlara dokunan, ruhunu da yansıtan etkinliklerden bir tanesi. Max Richter, kendisi bir sürü filme yaptığı çok güzel müziklerle tanınıyor. The Last of Us gibi diziler, Arrival gibi filmlerin müziklerini yapmış. Yarattığı müzikal duygularla, müzikal stiliyle aslında bizim duygu alemimizi çok etkileyen, çok hele Türk seyircisinde çok sevdiği bir isim. O da bu seneki festivalin çok özel konserlerinden bir tanesi olacak 3 Temmuz'da. Bu 3 konser Cemil Topuz'da. Onun ardından bu sefer biraz daha festivalin böyle farklı mekanlara, şehrin değişik köşelerine yayılan konserlerine geçiyoruz. Fransız Sarayı'na doğru gidiyoruz. Aynen öyle. 4 Temmuz. Bu yani İstanbul Jazz Festivali hep böyle farklı mekanları kullanmak, daha önce pek girilmemiş veya işte her gün giremediğimiz mekanların kapısını açmak biraz böyle sevdiğimiz, yaptığımız bir şey. Evet. 4 Temmuz'da Fransız Sarayı. Birkaç senedir İstanbul Jazz Festivali'nde de geri döndüğümüz mekanlardan bir tanesi. Çok önemli bir piyanist, genç ama çeşitli ödüllerle, en son Django Reinhardt Caz Ödülü'yle onurlandırıldı. Gregory Privat sahnede olacak. Kendisi triosuyla, bir piyano triosu olarak sahnede olacak o akşamda. Ayrıca Tolga Bilgin eşlik ediyor. Böyle hem Fransız cazının şu andaki en güçlü, yükselen isimlerinden bir tanesi sahnede, hem de Tolga bizim de önemli trompetçilerimizden birisi. Onun da eşlik etmesi böyle o geceye biraz özel bir anlam katacak. 4'ünde hemen aynı sokakta bu sefer karşı kıyıdayız ve bu sefer İtalya'ya gidiyoruz. Evet. İtalyan Başkonsolosluğu'nun bahçesinde çok özel bir konserimiz var. O akşamın tabii esas sanatçısı yine İtalya'dan çok başarılı bir vokalist Chiara Civello. Kerem Görsev'in özellikle çok böyle tavsiye ettiği çok başarılı bir isim. Hani İtalyan cazını temsil ediyor ama Amerikan caz standartlarını, uluslararası caz standartlarını, Avrupa'nın işte Fransız şansonlarını veya onların o caz yorumlarını çok başarılı yapan çok usta bir isim Chiara Civello. Çok keyifli, güzel bir böyle caz vokal gecesi olacak festivalde 5 Temmuz akşamı. Açılışını ise o akşamın bu sefer yine Türkiye'den bir trio Hakan Başar yapacak. Hakan Başar 20 yaşında şu anda. Çok başarılı bir caz piyanisti. İşte Londra Jazz Festivali olsun, Avrupa'nın değişik köşelerindeki önemli etkinlikler olsun. Oralarda da çok sıkça konser veriyor. Biz çok yıllar önce, daha kendisi 14-15 yaşındayken festivalde yer vermiştik ona. Hatta 13 yaşındaydı galiba, bayağı yıllar önce. Şimdi artık biraz daha kendi müzikal olgunluğunu da geliştirirken festivalde 5 Temmuz akşamı İtalyan Başkonsolosluğu bahçesindeki konserde de açılışı o yapacak. Evet, sonra bir gece ara veriyoruz ve 7'sine mi geçiyoruz? Evet, aslında bir de orada da bir parklarda cazımız var ama onu sonra toparlarım belki hepsini. Ama evet, 7 Temmuz'a geçiyoruz. 7 Temmuz aslında 2 ilginç etkinlik var. 7 Temmuz haftası pazartesi günden itibaren böyle birazcık daha yine bu İstanbul'un değişik güzel köşeleri Swiss Otel'in Sultan Park bahçesinde. Ben o parkı çok seviyorum. Evet, çok keyifli oluyor caz konserleri orada. Evet, yani böyle hem şehrin ortasında hem de böyle bir saklı bahçe gibi çok güzel bir alan gerçekten. 2 akşam üst üste oradayız 7 ve 8 Temmuz'da. Ama o konserleri anlatmadan 7 Temmuz akşamı aslında Salon İKSV'de çok ilginç bir söyleşi var. Groove on the Brain, How Jazz Shapes the Mind adını taşıyor bu söyleşi. Biraz bu böyle ilginç bir şekilde gelişti. Bir Avrupa Biyokimya Toplulukları Federasyonu var. Bu federasyon İstanbul'da bir kongre düzenliyor bizim festivalle benzer tarihlerde. Onlar da böyle bir hani şehir ve kültür sanat hayatıyla buluşan bir söyleşi yapalım diye düşünmüşler ve bize ulaştılar. Ve bunun üzerine aslında gelişti. Çok ilginç bir akademisyen ve aynı zamanda caz müzisyeni, kontrbas sanatçısı Peter Wurst isminde bir bilim insanı gelecek. Ve onun yöneteceği bir söyleşi olacak bu Groove on the Brain, How Jazz Shapes the Mind. Caz ve müzik ile insan kimyasının ilişkileri üzerine çok keyifli bir söyleşi. Çok enteresan. Evet, Peter Wurst da aynı zamanda Profesör Doktor Güneş Özhan da eşlik edecek İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü'nden.
moderasyonda. Ve iki müzisyen dostumuz Bilge Günaydın piyanoda ve Ekin Cengizkan da davulda olacak. Bu müzikli söyleşide Salon İKSV'de böyle festivale birden böyle bir anda bilim ve sanatın buluştuğu bir etkinlik girmiş oldu. Biz de çok mutluyuz doğrusu. Çok hoşumuza gitti. Şey deriz yani, bilimle sanat yan yana, bilim olmadan sanat olmadan ilerleme olmaz. Zaten Evet. birbirini destekler vesaire. Bence tam onu göreceğiz sahnede. Evet yani onun Söyleşide. böyle bir somut bir evet bu da böyle işte diye konuşabileceğimiz bir şey olacak. Yani Laboratuvar gerçekten. gibi bir taraftan da. Müzik laboratuvarı Salon İKSV'de bekliyoruz. Geleceğim. 7 Temmuz akşamı aslında Swiss Hotel Sultan Park'taki ilk konserimiz var. Jasmine Horn. Kendisi şu anda hani ben hep şöyle söylüyorum. Birkaç sene sonra Grammy ödülünü alırken izleyeceğiz kendisini büyük ihtimalle caz alanında. Çok başarılı bir caz vokalisti ve İstanbul'da ilk kez geliyor tabii ki o da ve çok keyifli güzel bir konser olacak. Yani hem caz standartlarını bir yandan yorulmayan bir yandan da kendi çok esprili tatlı böyle yeni sözlerle yazdığı çok güzel şarkıları var. Kesinlikle caz severlerin bu ismi kaçırmamasını tavsiye ederim ben. 8 Temmuz akşamı ise yine aynı mekanda Sultan Park'ta. Bu sefer alternatif caz alanında üst üste her sene Grammy ödüllerini alan çok usta bir isim. Böyle müzisyenlerin müzisyeni. Michel Ndegeocello var. O da bir basçı. Aynı zamanda şarkılarını da söylüyor. Eserler de besteliyor ve caz müziğinde son dönemlerdeki gerçekten en yaratıcı, yenilikçi, güçlü isimlerden bir tanesi. Onun da konseri bence çok özel bir konser olacak. Bu seneki festivalin böyle benim de en heyecanla beklediğim konserlerinden biri. O da Sultan Park'ta. Evet, aynen Sultan Park'ta o da. 9 Temmuz akşamı bu sefer Brezilya'ya gidiyoruz. Evet, Brezilya'ya gidiyoruz ama aynı zamanda İstanbul Boğazı'na gidiyoruz. Bulunmaz. Esma Sultan Yalısı'ndayız. Orası bizim aslında böyle biraz daha hep dünya müziğiyle, dünyanın farklı bölgelerinden müziklerle özdeşleştirdiğimiz. Fatoumata dinlemiştik. Evet, aynen Fatoumata Diawara da oradaydı. Angelique Kidjo vardı birkaç sene önce. Bu sene de Brezilya gecesi. Roger çok böyle yeni ve başarılı bir isim Brezilya'dan. Bir nevi işte Joao Bosco gibi, işte Gilberto Gil gibi böyle Brezilya müziğinin, samba, bossa nova'ların yeni temsilcisi. Ve sahnede çok böyle zımba gibi 4 kişilik bir ekibiyle çok güzel bir konser yaşatacak bizlere. 9 Temmuz Esma Sultan Yalısı'nda. 10 ve 11 Temmuz'da ise bu sefer yeni bir mekandayız. İstanbul Jazz Festivali için yeni bir mekan. Gün bahçesi. Evet, Gün Bahçesi, Hilton İstanbul Bosphorus'un Gün Bahçesi bölümünde böyle orası çok geniş güzel bir alan aslında ve yine böyle bir keyifli bir İstanbul'un merkezinde böyle bir az bilinen bir bahçede çok keyifli 2 konserimiz var üst üste. İlk akşam Meltem Ege bizlerle olacak. Aslında kendisi Amerika'da yaşıyor. Hem müzisyenlik hem de akademik hayatına Amerika'da devam ediyor Meltem Ege. Çok başarılı bir caz vokalisti. Kendisini Önder Focan keşfetmişti yıllar önce ve ondan sonra da kariyerine hep Amerika'da devam etti. Sık gelmiyor Türkiye'ye. Bu sefer gelmişken hem de yeni albümü Solitude'un yayınlanması arifesinde böyle bir özel bir konserle festivale davet etmiş olduk kendisini. Ertesi akşam ise... Yine yeni bir albüm var herhalde. Evet, aynen. 11 Temmuz günü yine Gün Bahçesi'nde çok güzel bir konserimiz daha var. Kerem Görsev bu sefer sahnede. Yeni albümüyle değil mi? Yeni albüm. Aslında Clear Horizon'da yeni albümü geliyor ama bizim için Clear Horizon'ı çalmamıştı. O da sanki yeni evet. çıktı gibi. O da tabii o da oldukça çok, yeni çıktı. Yani Kerem çok üretken Evet, zaten. sürekli. Güzel kayıtlar yayınlamaya devam ediyor. Uzun zamandır da Kerem Görsev Festival'de yer almamıştı. Böyle bir tekrar buluşmuş olduk. Çok keyifli bir konser olacak o da. Evet. Bu seneki Caz Festivali'nde Kerem Görsev'i. Aynen öyle. Hem yeni bir mekan hem de böyle güzel bir konser. Haliyle hızlı da gidiyor biletleri. Kesinlikle bu arada bütün izleyicilerimize tavsiye ederim bir an önce alsınlar biletlerini. Paso üzerinden satışta. Bu arada ufak hemen araya ekleme de yapayım. Nereden alacağımızı o da bilgiyi de. bilelim. Evet, biletler Paso'da satışta. Ve sonrasında aslında sanıyorum senin en merak ettiğin Evet, Caz Vapuru. Caz Vapuru, evet. Geçen yıl yurt dışındaydım, gelemedim ama bir yıl ara vermiş oldum ama bu yıl inşallah bir aksilik olmazsa geliyorum Caz Vapuru. Pazar günü 13 Temmuz Pazar. Ya bir klasik oldu artık. Evet, yani biz gerçekten. de devam ettirmeye çalışıyoruz. Arada ara verdiğimiz yıllar olmuştu. Bu sene de tekrar devam ediyor. Geçen sene de vardı. Pazar günü saat 11'de Kabataş iskelesinden kalkacak vapurumuz. 3 ayrı grubumuz var vapurda. Kamucan Yalçın ve arkadaşları bir gruplardan bir tanesi. Brassist yine çok sevdiğimiz bir ekip. Kaç yıllardır zaten caz vapurunda çalan ekiplerden. Brass band geleneğinin böyle Türkiye'deki temsilcileri diyebilirim kendilerine. Ve Kaan Arslan and Co. Kaan Arslan da çok başarılı bir gitarist arkadaşımız. Bu da bu seneki programın, Caz Vapur programının sanatçılarına olacak. Kabataş'tan Boğaz hattı boyunca Anadolu Kavağı'na gideceğiz. Orada böyle bir 2 saatlik yemek molası ve tekrar vapura atlayıp tekrar Kabataş'a geri döneceğiz. Çok keyifli bir gezi oluyor
Çok tabii ki. keyifli. Hem Bir- cazın hem İstanbul'un tadını Evet, çıkarıyoruz. evet. Yani o Boğaz hattında gerçekten bizi bile rahatlatıyor bütün o festival şeyi koşturması içerisinde. Sadece biz değil, siz de bekliyorsunuz bence Evet, caz tabii vapurunu. ki. Tabii ki. Hemen onların aynı hafta sonu parklarda caz da var tabii. Yani onu da söylemekte fayda var. Bizim festivalin ücretsiz etkinliği. Parklar Caz yıllardır devam ediyor, o da aynı şekilde. Çok da seviliyor gençler de. Tüm aslında mahalleli çok ilgi gösteriyor. Aynen. Bu sene 3 mekanda, bir konuşmanın başında söylemiştim, 6 Temmuz akşamı da aslında bir parklar cazımız var. 3 ayrı semte yayıldı bu sefer. 6 Temmuz'da Ataşehir'deyiz. İlk kez Ataşehir'de bir parklar Evet, caz karşıda, etkinliği evet. gerçekleşecek. Ataşehir Belediyesi sağ olsun, onlar da çok oldular, istekli ve davetkar oldular bu konuda. Biz de tabii ki dedik, hani uygun bir şekilde ayarladık. 6 Temmuz Ataşehir'deyiz. Orada genç caz sanatçıları, genç caz artıda çıkan bu seneki sanatçılarımız olacak ve Nardis Genç Caz Yarışması'nın kazananı olan arkadaşımız da yine o akşamki konserde konser verecek. 12 Temmuz'da Beylikdüzü'ndeyiz ve 13 Temmuz'da da Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde, Kadıköy'de Kalamış Parkı'nda. Bu 12-13 Temmuz akşamlarını yine Genç Caz Artı'dan gelen gruplarımız, genç caz gruplarımız olacak ama aynı zamanda Hollandalı bir ekip var, Jungle by Night. Onlar da çok yıllar önce, böyle belki 10-12 yıl önce bir kere gelmişlerdi festivale. Bu ikinci gelişleri, gerçekten de Türkiye'de de bilen, seven çok isim var kendilerine. Tam da o parklar cazın eğlenceli, dinamik, coşkulu havasına çok yakışacak 2 konser verecekler bize. Ve gece gezmesine doğru geliyoruz galiba. Aynen. Gece Gezmesi de festivalin bu seneki son 2 akşamı. Böyle bir geçen sene de festivalin sonuna getirmiştik Gece Gezmesi'ni. Yine öyle yaptık. Aslında güzel de oluyor. Bir değişiklik de burada var, bir ufak değişiklik. Gece Gezmesi de 2 akşama yayıldı bu sene. Ne güzel. Ve Gittikçe artıyor her şey, ne kadar hoş. biraz böyle yaydık, yani hem gece geziyoruz hem de böyle 2 gün 2 akşam geziyoruz falan gibi, böyle bir parça yaydık programı. Artı birli Gece Gezmesi bu sene 16 ve 17 Temmuz akşamları gerçekleşecek. 2 akşama yayılmış bir program var. 2 farklı mekandayız. Moda Sahnesi ve Kadıköy Sineması, aslında yine Gece Gezmesi'nin en sevilen mekanlarından. Bu 2 mekanda da 16 Temmuz Çarşamba, 17 Temmuz Perşembe, her 2 akşamda da 3'er grup olacak. Moda Sahnesinde Ghost Note ilk akşamın yıldız ismi. Keza 16 Temmuz'da. Keza Çağılkaya, yine çok sevdiğimiz isimlerden, ve İstanbul West Side Collective bu Moda Sahnesindeki ilk akşamın yıldızları. Diğer taraftan 16'sında ilk akşamda aynı zamanda Kadıköy Sineması'nda da Mehmet Ali Sanlıkol var. O da aslında Amerika'da yaşıyor, çok sık Türkiye'ye gelemiyor. Ve yine yıllar sonra İstanbul Jazz Festivali üzerinden böyle bir tekrar kendisini davet ettik. Bu İstanbul Blues parçasıyla son dönemde çok böyle tekrar bir gündeme girdi. Çok bekleniyordu o da. Böyle Kadıköy Sineması'nda çok güzel bir konser verecek. 17 Temmuz akşamı ise Gece Gezmesi'nin ikinci akşamı ve festivalin son akşamında Moda Sahnesinde 2 tane uluslararası grubumuz var. Biri Kari Kari, Avusturya'dan çok başarılı bir ekip. İstanbul'da, Türkiye'de de çok sevenleri olan bir ekip aslında. Biraz böyle indie pop soundlarında çok keyifli müzikleri var. İkinci grubumuz ise My Baby. Gecenin kapanışını yapacak. Tam bir böyle parti grubu. Böyle festivalin son akşamı, son konserinde çok eğlenceli, yüksek enerjili bir finalle bitireceğiz. Ama aynı zamanda yine Kadıköy Sineması'nda da çok güzel konserler var o akşam. Mesela bir tanesi böyle biraz festivale özel geliştirdiğimiz bir proje oldu. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Tuğçe Şenoğul, Selut ve Seda Erciyes üçü birlikte özel bir konser gerçekleştirecekler Kadıköy Sineması'nda diğer gruplarla beraber. Böylece de programın yaklaşık sonuna geldik aslında. Evet, valla muhteşem program. Bizi bilgilendirdiğin için, ayrıca da bu güzel caz festivali için ve tüm İKSV ekibine de, senin ekibine de çok teşekkür ederiz. Herkesin çok çabası ve emeği var. Çok sağ ol, çok teşekkürler davet ettiğin için. O zaman festivalde görüşmek üzere. Caz'da buluşalım. Hadi sergilerle devam edelim, ne dersiniz? Bence yazın yapılacak en güzel etkinliklerden bir tanesi. Kesinlikle sergi gezmek. Çünkü klimalı ortamda böyle rahat rahat beyaz duvarların önünde sanat eserlerini görmek için çok güzel bir mevsim bence yaz. Müzelerin hatta yoğunluğunun artması gerektiğini düşünüyorum yazın. Yapılacak daha güzel bir şey yok çünkü çok sıcak. Biz geçen hafta İzmir'deydik. İzmir aşırı sıcaktı. İstanbul yine idare eder. Akyaka da hayli sıcaktı. Yani Ege ve Akdeniz yanıyor. İstanbul şu araları iyi. Ama müze ve sergi gezmek için bence çok iyi zamanlar. Neyle başlayalım? Bilinç Akışı sergisiyle başlayalım. Bilinç Akışı sergisi AKM'de geçtiğimiz hafta ziyarete açılmıştı. Ömer Onay'ın Bilinç Akışı sergisi sanatçının 40 yılı aşkın üretim sürecinden oluşan kompozisyonların
yer aldığı bir sergi ve 6 Temmuz'a kadar da görülebilecek. Dolayısıyla bence 19 Haziran'da açılan bu sergiyi 6 Temmuz'a kadar görebilirsiniz. Nerede? AKM Çok Amaçlı Salon'da her gün 11-19 arasında. Az kalmış, bence bir an önce gezmekte fayda var. Evet, başka bir sergide Decollage Art Space'te Mahmut Karatoprak'ın bir sergisi var. Decollage Art Space, Mahmut Karatoprak'ın 50. kişisel sergisi ile geçmişten güç bulan kadınların kararlı duruşlarını geleceğe taşımak sloganıyla seyirciye açılmış ve 27 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek Serap Atala küratörlüğündeki Mahmut Karatoprak'ın Kır İğdesi sergisi. Evet, diğer bir sergide ki bu sergi sürdürülebilirliğe, çevreye, insanın oluşturduğu tehditlere dikkat çeken bir sergi. Bence çok önemli bir sergi. Akdeniz'in çevresel tehditlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Akdeniz Baskı Altında Mediterrano adlı bu fotoğraf sergisi İzmir, Ankara, Muğla ve Eskişehir'den sonra 18 Haziran ve 26 Temmuz tarihleri arasında Pixel Creative Solution'ın desteğiyle İstanbul'u sanatseverlerle Fransız Kültür Merkezi'nde buluşuyor. Daha önce bu şehirleri gezmiş olması, orada seyirciyle buluşması çok kıymetli ve medeniyetlerin beşiği, biyolojik çeşitliliğin merkezi olan Akdeniz bugün dünyanın en çok tehdit altında olan ekosistemi ve Akdeniz medeniyetler beşiği, hani Ege ve Akdeniz'in birleşimi, dünya nerede kuruldu, medeniyet nerede gelişti derseniz zaten bu bölgede gelişiyor. Dolayısıyla şu anda da en büyük tehdit Akdeniz'de. Okyanus yüzeyinin yalnızca 0,7'sini oluşturmasına rağmen dikkate değer bir endemizm oranına sahip olan Akdeniz, deniz faunasunun yaklaşık %8'ine ve floranın %18'ine ev sahipliği yapıyor. Yani bu kadar kıymetli bir deniz. Dolayısıyla tüm Akdeniz ülkelerinin hepimizin sahip çıkması gerektiğini bu sergiyle Akdeniz Baskı Altında Mediterrano sergisini gezmekte fayda var. Hatta çocukları bence götürmekte fayda var. Neticede hani biz sahip çıkacağız. Çocuklarımıza tüm bunları aktaracağız. Ama bunun en etkili yolu sanat. Yani biz onlara ne kadar laf söylersek, aman yavrum, aman çocuğum, doğayı koru, ağaç kesme, çöp atma desek de bir kulaklarından girip bir kulaklarından çıkabilir. Ki insanoğlu şimdiye kadar hani daha çok böyle yaptığında geldiğimiz nokta belli. Dolayısıyla zaten ben ne anlatıyorum? Sanat. Sanat en iyi yoldur bu meseleleri anlatmakta. Çok uzun süredir de merceğinde zaten çevre meseleleri var. Bu sergide onun en önemli örneklerinden bir tanesi. Ve hadi şimdi Borusan Contemporary'e gidelim. Borusan Contemporary'de bir kere Borusan Contemporary'nin binası çok güzel bir bina ve sergileniş şekli de enteresan. Neticede Perili Köşk diye bildiğimiz o binada Borusan Holding'in merkez binası orası. Yani normal beyaz yakalılar çalışıyor hafta içi ve onlar cuma günü giderken tüm masalarını topluyorlar ve bizim oradaki eserleri görmek için de o alanlar sergi alanına, yani ofisler sergi alanına dönüşüyor. Dolayısıyla Borusan Contemporary İstanbul için önemli bir sergi alanı, önemli bir sanat merkezi ve Doktor Necmi Sönmez'le Ebedi Prelüt sergi turu var. Ebedi Prelüt sergi turu Necmi Sönmez'le 28 Haziran Cumartesi günü saat 14'te Borusan Contemporary Perili Köşk'te. Bence kaçmaz. Hem oradaki sergiyi anlamak için hem de görmek için bence çok iyi fırsat. Necmi Sönmez'le Ebedi Prelüt sergi turu. Dediğim gibi 28 Haziran'da saat 14'te. Bir sergi haberi de Ruz Galeri'den. Aysun Öz'de başka şeylerde bir önceki serginin röportajını zaten izlemiştiniz. Hayli hoş bir sergi açmıştı Ruz Galeri. Ruz Galeri çok yeni bir galeri ama güzel işler yapıyor. Daha çok genç sanatçılara alan açmaya çalışıyorlar. Sanatçı rezidansı yapmaya çalışıyorlar. Ve Ruz Galeri'de Camila Bednarska'nın sergisi açıldı ve dediğim gibi bu da bir residency programı. Ruz Gallery Artist in Residency programı kapsamında Deep Blue sergisi 3 Temmuz Perşembe günü açılıyor. Gezebilirsiniz. Bu sanatçı residency kapsamındaki Camila Bednarska sergisini. Sergilerden sonra atölyelere geçmek istiyorum. Çünkü atölyeler özellikle de okulların kapalı olduğu bu dönemde çocuklar için, gençler için sanat atölyeleri çok kıymetli ve pek çok müzede bu tip alternatifler sunuyor. Çocuklar için sanat atölyesi deyince İş Sanat'a bakalım. İş Sanat'ta 1 Temmuz Salı günü Tabağımdaki Meyveler var saat 11'de. 3 Temmuz Perşembe günü Çiz, Keşfet, Renklendir Eskiz Atölyesi var
7 yaş üstü için saat 13'te ve 5 Temmuz Cumartesi günü Denizin Kıyısında Yaz atölyesi var. 3-5 yaş grubu için saat 12'de. 8 Temmuz Salı günü Yaratıcı Portre Atölyesi var 8-12 yaş grubu için. O da saat 11'de. Tüm bu atölyeler ücretsiz gerçekleşiyor fakat kayıt yaptırmanız gerekiyor. Çünkü sınırlı sayıda çocuk alınıyor. Hani mekanın fiziksel şartları gereği işsanat.com.tr'yi ziyaret ederek ücretsiz bu atölyelerden kayıt yaptırarak faydalanabilirsiniz. Hemen İstanbul Modern'e bakmak istiyorum ve İstanbul Modern'in çocuklar için yaz sanat okulu 8 Temmuz'da 26 Ağustos arasında gerçekleşecek. İstanbul Modern'in yaz sanat okulu atölyeleri sabah atölyeleri ve öğleden sonra atölyeleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mesela monokrom resimler Salı günleri 10.30'da 12.30 arasında, saatler hep aynı 10.30'da 12.30 arasında. Resim baskı çarşamba günleri, imgelerle otoportreler perşembe günleri, harflerden resme ise cuma günleri 10.30'da 12.30 arasında gerçekleşiyor. Öğleden sonra ne var derseniz, öğleden sonra da salı günleri soyut heykeller, çarşamba günleri lirik mi geometrik mi, perşembe günleri benim manzaram ve cuma günleri kentin kolajları var. Ve öğleden sonraki bu atölyeler 13.30'da 15.30 arasında gerçekleşecek. Ve böylece çocuklar için gerçekleşecek bu atölyeleri de söylemiş olduk. Şimdi biraz sinemaya ama açık hava sinemasına gidelim istiyorum. Nereye gidiyoruz? ODTÜ'ye gidiyoruz. ODTÜ MD Çim Amfi kapılarını ikinci kez açık hava sineması ve tiyatrosuna açıyormuş. Hemen bakalım bu hafta neler var. Daha doğrusu hangilerine yetişebiliyoruz? Genç Werther'in Acıları 28 Haziran Cumartesi 20.30'da, 7. Mühür 30 Haziran Pazartesi 20.30'da ve Persona 30 Haziran Pazartesi günü 22.30'da ODTÜ MD Çim Amfi'de izlenebilecek. Orada çok güzel açık hava filmleri var ODTÜ'de ama İstanbul'da da pek çok şehirde de açık hava etkinlikleri şu ara revaçta, açık hava sinemaları. Bir de eskilerden bir film. Yönetmen Çağan Irmak'ın Issız Adamı'nın Atlas Sineması'nda tekrar gösterileceğini söylemek istiyorum. 27, 28 ve 29 Haziran'da Issız Adam, Çağan Irmak'ın o meşhur filmi tekrar yeniden izlemek isterseniz, hani bu kafayla yeniden izlemek isterseniz, çünkü aynı kitap okumak gibi kitapları bazen farklı yaşlarda okuduğumuzda farklı şeyler anlıyoruz ve farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Filmler de öyle. Belki şimdi bu yaşınızda tekrar izlemek istersiniz. Atlas Sineması'nda olacak 27, 28 ve 29 Haziran'da. Vizyona bakalım, vizyonda neler var? Yazın yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi sergi gezmek dedim ya. Neticede serin bir ortam, beyaz duvarlar, ferah ve içinde muhteşem sanat eserleri daha ne ferahlatır ki gönlümüzü ve bizi gündemden ne uzaklaştırabilir ki daha iyi. Hani birazcık moral bulmak ama bazen sanat insanı fena duvara çarptırır. Gerçeklerden daha acı olabilir. Öyle bir risk de var doğrusu. Neyse, sözü sinemaya getirmek istiyorum. Bu hafta vizyonda neler var? Serin yerlerden biri de sinemalar olduğu için ve sinemalar neticede birlikte film izlemenin keyfine vardığımız en önemli yerler, önemli salonlar. Sinemaları da unutmayalım. F1 filmi vizyona giriyor bu hafta 27 Haziran'da. F1 filminin galası ile ilgili zaten sosyal medyada ve pek çok yerde çeşitli haberler, fotoğraflar görüyorsunuz. Brad Pitt başrolünde yer alıyor F1 filminin ve izleyiciyi Formula 1'in hız dolu dünyasına davet ediyor. Emeklilikten dönen efsanevi bir pilot çaylak sürücüyü zafere taşımak için yeniden pistlere adım atıyor. Gerilim, aksiyon ve adrenalin dolu sahneleriyle F1 tutkunlarını sinema koltuklarına kitleyecek demişler filmin bülteninde. Ve diğer film bu hafta vizyona giren Caretta Bobby, Antalya'nın renkli sularında bir macera diye tanıtılmış. Minik izleyiciler için ve öğretici bir yolculuk sunan Caretta Bobby, Olimpos'tan yola çıkan cesur bir deniz kaplumbağasının hikayesini anlatıyor. Ve diğer bir çocuk filmimizde, bence çocuklarla yapılacak en iyi etkinlik de sinema. Çocuklar çok seviyor sinemayı. Cesur Dinozor ve dinozorlar çocukların en sevdiği hayvanlar. Benim oğlum küçükken her dışarı çıktığımızda 3-5 tane dinozorla dönüyorduk. Büyüdükten sonra kasa kasa dinozor hediye ettim. Çocuklara hala da hediye etmeye devam ediyorum. Çünkü nereye elimi atsam hala dinozor çıkıyor evin içinde. Cesur Dinozor, çizgi roman evreninde yaşayan sevimli bir dinozor kaybolan ailesini bulmak için farklı dünyalar arasında macera dolu bir yolculuğa
çıkıyor diyor. Renkli evreni ve duygusal anlatımıyla çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek bir animasyon demiş. Ben de merak ettim. Eskiyi ya dediğim, artık benim oğlan 17 yaşında ama belki beraber gideriz bu filme. Güzel olur diye düşünüyorum. Onu da ikna edeyim bence. Ve Köpekle Kurt Arasında diye bir film var. Ali Seçkin Aralıcı'nın başrolünde yer aldığı film hayal kırıklıklarıyla örülü bir adamın iç dünyasını mercek altına alıyor. Megan 2.0 korku ve bilim kurgunun sınırlarını zorlayan film diye tanıtılmış. Kontrolden çıkan teknolojinin yeni yüzüyle geri dönmesini anlatıyor. Enteresan olabilir. Zaten vizyonda neler var? Elio galaksiler arası bir yanlışlık. 28 yıl sonra karanlık geri döndü ve Kasırga filmleri de vizyonda. Tiyatrolara gelelim. Tiyatrolar deyince Aysun Öz'e başka şeylerde sevgili Mert Fırat'la Tiyatro Kooperatifi'nin perdelerin kapanmayacağına dair geliştirdiği projesini aktarmıştık. Orada neler olacak, nasıl yürüyecek bu kampanya, perdeler nasıl kapanmayacak anlatmıştı. O devam ederken son kez perde açacak bir oyundan bahsetmek istiyorum ama çok kıymetli bir oyun. Zira Hakikat Elbet Bir Gün tiyatro oyunu 28 Haziran Cumartesi günü Cemal Reşit Konser Salonu'nda son kez perde açacak ve son kez oynanacak. Çok sevilen bir oyun oldu, çok beğenilen bir oyun oldu ve çok ödül de alan bir oyun oldu. Hakikat Elbet Bir Gün 25. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 44. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı yapımı, Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri'nde 2019'da yılın oyun yazarı, Direkler Arası Seyirci Ödülleri'nde 2019'da yılın oyun yazarı ve en iyi erkek oyuncu ödülünü, Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde 2019'da yılın oyun yazarı ve en iyi orijinal müzik ödüllerini almıştı. Berkay Ateş'in yazdığı ve Serkan Salioğlu'nun yönettiği Hakikat Elbet Bir Gün 28 Haziran Cumartesi akşamı Cemal Reşit Konser Salonu'nda son kez perde açıyor. Oyunların son kez olması insanı gerçekten endişelendiriyor. Bir daha bulamayacak olmak. Dolayısıyla ben de eğer yetişebilirsem, o gün bir seyahatten dönüyorum, ben de son oyuna gitmek istiyorum. Aynı geçtiğimiz hafta Şener Şen'in Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Zengin Mutfağı oyununu son kez oynadığı gibi o oyunda müthiş doluydu. Çok severek izlendi. Çok da alkış aldı ve tarihi bir gündü, tarihi bir geceydi. Çünkü Şener Şen'in son kez oynadığı bir oyunda yer almak. Ama bu oyunda bu kadar ödüllü bir oyunu da son kez izlemek, Hakikat Elbet Bir Günü izlemek gerekir diye düşünüyorum. Ve son oyundan bahsetmişken sezonun son oyunları da var tabii ki. Yani yaz arası verecek oyunlar. Onlardan bir tanesi de Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım. Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım 29 Haziran'da saat 17'de Dastas'ta oynayacak. Yazan Will İno, çeviri Hira Tekindor, yöneten İbrahim Çiçek ve oynayan Hakan Kurtaş. 29 Haziran'da saat 17'de Dastas'ta sezonun son oyunu bence kaçmaz. Ve burada bu tiyatro oyunuyla da ajandayı kapatalım. Zira hayli uzun oldu. Çünkü bu hafta İstanbul Jazz Festivali'ne geniş yer vermiştik. Önümüzdeki hafta daha bol içerikli, yani daha çok önerili bir ajandayla karşınızda olacağız. Şimdilik bizden bu haftalık bu kadar. Bu arada İbrahim Maluf röportajı da gelecek. Geçen hafta müthiş bir konser verdiler İstanbul'da. Hiba Tavaji ile birlikte Murat Cem Orhan yönetimindeki Piu Senfoni Orkestrası'yla. Önümüzdeki zamanlarda ben bu konserin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü izleyenler, dinleyenler aşırı keyif aldı. Çok da alkış aldı. Dolayısıyla İbrahim Maluf ve Hiba Tavaji röportajlarında önümüzdeki günlerde zaten Aysun Öz'le başka şeyler de izleyeceksiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta ben biraz daha dinlenmiş ve biraz daha gözümün açık olduğu bir ajanda programı çekeriz inşallah. Çok yoğun, çok koşuşturmacalı bir dönem. Yaz bir geldi, pir geldi. Oradan oraya koşturuyoruz. Daha iyi içerikler olsun diye. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, önerilerde bulunmayı unutmayın. Hepsi bu aradanın sunduğu Ne Yapsak'tan bu haftalık bu kadar.